Kendi ülkende doğduğunu, o topraklara ait olduğunu hayal et. Ama 16 yaşına bastığın gün kendi hükümetin seni sıraya sokuyor ve boynuna metal bir levha asıyor. O metal levha olmadan sokağa çıkman, seyahat etmen veya iş bulman yasak. Kendi ana vatanında aniden tescilli bir köleye, hani bir paryaya dönüşüyorsun. Ve bak, bu distopik bir bilim kurgu romanından bir sahne falan değil. Bu, modern dünyanın gözleri önünde, çok da uzak olmayan bir geçmişte yaşanan sistematik bir kimliksizleştirme operasyonu. Evet, kesinlikle. Bugün seninle birlikte Kenya'yı masaya yatırıyoruz. Biliyoruz, bilgi bombardımanından bunaldığın bir çağda yaşıyorsun ve Afrika denilince önüne hep o aynı sterilize edilmiş savana manzaraları düşüyor. Safari turları, gün batımı fotoğrafları. Aslanlar, zürafalar falan. Ama biz bu derinlemesine analizimizde o turizm broşürünü tamamen yırtıp atacağız. Çünkü kaynakları, makaleleri incelediğimizde karşımıza çıkan asıl soru çok daha karanlık ve bir o kadar da büyüleyici. Kesinlikle. Soru şu aslında, Kenya'nın bu karmaşık, çok katmanlı tarihinde gücü kim elinde tuttu? Evet, Toprağı, kaynakları ve insanları kim kontrol etti? İşte bu analizimizin temel görevi bu güç dinamiklerini çözmek. Ben her zamanki gibi bu karmaşık hikayede rehberinizim. ben de o kaynakların satır aralarına inen, detayları deşen uzmanınızım diyelim. Güç mücadelesi dedin ya, bu coğrafyayı anlamanın tek anahtarı bu aslında. Hı hı. Çünkü o gücün el değiştirmesi, insanlığın evriminden, Arap-Afrika kültürel sentezine, kanlı sömürge geçmişinden, bugünkü etnik ve dini gerilimlere kadar her şeyi şekillendiriyor. Yani Kenya bir safari parkı değil. Kesinlikle değil. Hayatta kalma refleksiyerinin, ihanetlerin ve olağanüstü bir direncin devasa bir laboratuvarı orası. O zaman şimdi bunu parçalarına ayıralım ve bu laboratuvarın en başına gidelim. Kelimenin tam anlamıyla ilk günlerine. Doğanın kendi gücüne dönüyoruz yani. Aynen. Ülkenin adı Kikuyu dilinde Kirinyaga kelimesinden geliyor. Yani Beyaz Dağ. Bak burası çok ilginç. Ekvatorun tam üzerinde yer almasına rağmen zirvesi karlı bir dağdan bahsediyoruz. Batien ve Nelion zirveleri. Evet, o buz gibi dağ zirvelerinden yola çıkıp aşağı doğru indikçe kavurucu çöllere çarpıyorsun. İnanılmaz bir coğrafi tezat var ortada. Ve bu tezat sadece iklimsel bir tuhaflık değil aslında. İnsanlık tarihini başlatan ekosistemin ta kendisi. Bizi Turkanla Gölü'nün etrafına götüren şey de tam olarak bu. İnsanlığın beşiği diyorsun. Tam olarak o. 3 ila 4 milyon yıl öncesinden bahsediyoruz. Australopithecus anamensis fosillerinin bulunduğu yer burası. Yok artık yani milyonlarca yıl önce. Aynen öyle. Yani insanlığın beşiği lafı turistik bir slogan değil, tamamen biyolojik ve evrimsel bir gerçeklik. Peki bu beşik nasıl doldu? Çünkü tarih boyunca burası asla izole kalmamış, dalga dalga göçler var raporlara göre. Çok haklısın, sürekli bir hareket var. Kuşitik ve Nil Sahra dilleri konuşan topluluklar geliyor önce, sonra da Bantu halkları geliyor. Peki bu grupların arasındaki fark neydi? Hani Bantular bugün nasıl ülkenin en büyük demografik gücüne dönüştü? Mesele tamamen yaşam biçimi ve kaynakları nasıl kullandıkları ile ilgili. Mesela Kuşitik ve Nilotik gruplar genellikle göçebeydi. Sürekli hareket halindeler yani. Aynen, büyükbaş hayvan sürüleriyle birlikte yağmuru ve otlakları takip ediyorlardı. Fakat Bantular tarımı, demir işlemeciliğini ve en önemlisi yerleşik hayatı getirdi. Toprağa ektiğinde kök salıyorsun haliyle. İşte tam olarak bu. Kök saldığınızda nüfusunuz artar. Nüfus artınca daha karmaşık toplumsal yapılar kurarsınız. Bantuların bugünkü siyasi omurgayı oluşturmasının altında yatan mekanizma budur. Toprağı kontrol etmek. Dur bir saniye. İçeride tarım ve yerleşik hayata geçiş varken okyanus kıyısında bambaşka bir hikaye yazılıyor aslında kaynaklara göre. Oh, o kıyı bambaşka bir dünya. Evet. Milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren Hint Okyanusu rüzgarları, o meşhur musonlar devreye giriyor. Arap ve Fars tüccarlar aylar süren yolculuklarla bu kıyılara ulaşıyor. Sürekli bir ticaret akışı başlıyor. Ve 10. yüzyıla geldiğinde o kadar entegre oluyorlar ki ortaya Swahili dediğimiz o devasa zengin kültür çıkıyor. Aslında tarihi bir füzyon mutfağı gibi bu. Harika bir benzetme. Gerçekten de öyle. Yüzyıllar boyunca o rüzgarlarla gelen farklı kültürler, yerel Afrika özüyle mükemmel bir şekilde harmanlanıp yepyeni bir kimlik oluşturuyor. Burada asıl büyüleyici olan şey ne biliyor musun? Batılı filozofların, mesela Hegel'in,
O inanılmaz derecede dar görüşlü Avrupa merkezciliğinin çöktüğü yer tam da o Swahili kıyılarıdır. Afrika'nın bir tarihi yoktur dediği o test tamamen çöküyor değil mi? Kesinlikle. Burada basit bir füzyondan falan bahsetmiyoruz. Swahili kültürü, o dönemin küresel tedarik zincirinin resmen işletim sistemiydi. İnanılmaz. Hindistan'dan, Arabistan'dan, hatta Çin'den gelen tüccarların yerel halklarla sadece mal değil, bilgi, mimari, dil takası yaptığı bir yer, yazılı kültürü olan taş binalarla örülü, inanılmaz kozmopolit şehir devletleri var burada. Kilwa, Mombasa, Lamu gibi yerler değil mi? Aynen öyle. Buralar dönemin birer silikon vadisi gibi. Ticaretin ve diplomasinin kalbi. O zaman bu bende çok kritik bir mantık sorusu doğuruyor. Nedir? Şimdi kıyıda zaten tıkır tıkır işleyen, yüzyıllara dayanan çok zengin bir altyapı ve ticaret ağı varsa, 1895'te İngilizler Doğu Afrika himayesini kurduklarında neden bu hazır sistemi kullanmadılar? Hı hı. Yani neden her şeyi darmadağın edip ülkenin iç kesimlerine odaklandılar? Bu çok maliyetli ve mantıksız değil mi sence de? Senin ve benim penceremizden mantıksız ama sömürgecilik mantığı açısından hiç de değil. Çünkü İngilizlerin amacı Swahili tüccarlarıyla ortaklık kurmak falan değildi. Onların tek amacı kaynakları tamamen hortumlamaktı. Düpedüz sömürü yani. Tabii, kıyıda zaten ekonomik gücü elinde tutan, İslam kültürüyle yoğrulmuş, kendi yasaları ve köklü bir diplomasisi olan elit bir sınıf var o dönem. İngilizler bu güç merkezini bypass etmek zorundaydı. Başka türlü kontrol edemezlerdi. Kesinlikle. Bu yüzden gözlerini ülkenin iç kesimlerindeki o serin ve inanılmaz verimli topraklara diktiler. Ah evet, White Highlands. Utanmadan White Highlands yani beyaz arazi adını verdiler oraya. Çay ve kahve tarlaları kurmak için yerel bantuları kendi topraklarından zorla kopardılar ve onları reserves adı verilen dar, inanılmaz verimsiz toplama bölgelerine sürdüler. Ve işte ta en başta girişte bahsettiğimiz o karanlık distopya tam da burada başlıyor aslında. Kipande sistemi. Evet, Kipande sistemi. Düşünsene, beyaz azınlık o devasa tarlaları işlemek için bedava iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Ama kendi toprağından sürülen bir Afrikalı neden gidip senin tarlasında köle gibi çalışsın ki? Neden çalışsın? Zorlaman lazım. İşte bunu zorlamak için 16 yaşına gelmiş her erkeğin boynuna o metal künyeyi taktılar. Boynunda metal bir plakayla fişleniyorsun kendi ülkende. Bir boynuna takılan metal künyeyle kendi toprağında mülteci olmak. Evet, o künyede kimlik bilgilerin var, iş geçmişin var ve en kötüsü beyaz patronunun imzası var. Patronun imza atmazsa o bölgeden ayrılamıyorsun. Ayrılamazsın. Yakalanırsan direkt hapse atılıyorsun. Bu kulağa bir medeniyet projesinden ziyade gerçekten karanlık bir distopik roman gibi geliyor değil mi? Öyle. Tarih kitapları hep şey diye övünür ya, işte Avrupalılar Afrika'ya Uganda demiryolunu inşa etti, o kıtaya medeniyet götürdü falan. Evet, klasik anlatı. Ama o demiryolu boynunda bu metal tasmaları taşıyan yerlilerin kanıyla sadece ve sadece beyazların ürettiği o ürünleri limana taşımak için yapıldı. Tam anlamıyla endüstriyel bir kölelik sistemi. Korkunç gerçekten. Ama sosyolojinin değişmez bir kuralı vardır. Her baskı kendi direnişini doğurur. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde İngilizler çok büyük bir hata yaptı. Ne yaptılar? Savaşa hiçbir dahli olmayan 150 bin Kenyalıyı zorla taşıyıcı olarak cepheye sürdüler. 150 bin kişi. Yok artık. Evet ve on binlerce Kenyalı hastalık, açlık ve mermiler yüzünden öldü o siperlerde. Fakat hayatta kalanlar için, eve dönenler için o siperlerde geri dönülmez bir psikolojik kırılma yaşandı. Ne tarz bir kırılmadan bahsediyorsun burada? Pan-Afrika bilincinin doğuşundan. Şöyle düşün, o güne kadar Kenyalı bir çiftçi için beyaz adam yenilmezdi. Hani tanrısal, dokunulmaz bir güçtü. Hı hı. Ama o siperlerde diğer Afrikalı sömürgelerden gelenlerle ve Hintlilerle omuz omuza verdiklerinde ne gördüler biliyor musun? Beyazların da kanadığını, ağladığını, korktuğunu ve en önemlisi yenilebildiğini gördüler. Vay canına. O İngiliz yenilmezliği efsanesi tamamen yıkıldı yani. O çamurun içinde öldü o efsane. Eve döndüklerinde artık körü körüne itaat edecek bir nesil yoktu. Sistemi sorgulayan, siyasi olarak uyanmış yepyeni bir nesil vardı karşılarında. Ve o uyanışın en büyük patlaması 1952'de Mau isyanı oldu bildiğim kadarıyla. Fakat koloni yönetiminin bu isyanı bastırma şekli
resmen kan dondurucu. Kesinlikle. Sırf isyancıları toplumdan izole etmek için 1 milyondan fazla Kikuyu etnik mensubunu evlerinden koparıp devasa, etrafı dikenli tellerle çevrili toplama kamplarına kapatıyorlar. Bütün bir etnik grubu hapse atıyorlar, düşünebiliyor musun? Akıl alır gibi değil. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, durduramadılar o yanışı. O kanlı bedel ödendi ve nihayet 1963'te bağımsızlık ilan edildi. Yeni bir sayfa açılıyor. Evet, bayrak çekildi, yeni marş okundu. İlk devlet başkanı Jomo Kenyatta başa geçti. Ve dünyaya o meşhur resmi ideolojiyi, yani Kenya'nın yeni vizyonunu duyurdu. Harambee, Hep birlikte çalışalım. hep birlikte çalışalım. Evet, slogana baktığında kusursuz bir ulus inşası vaadi gibi duruyor, değil mi? Sloganda öyle ama pratikte tamamen başkaydı işler. Çünkü sömürgeci ortak düşman gidince ortada devasa bir güç boşluğu kaldı. 40'tan fazla etnik grubun olduğu, yapay İngiliz sınırlarıyla bir araya getirilmiş bir ülkede devleti kim yönetecek kavgası başladı. Harambee ruhu orada tökezledi yani. Tökezlemek ne kelime? Çöktü. Harambee teoride güzeldi ama maalesef ulusal bir birleşmeden ziyade devleti ele geçirenlerin kendi gruplarını kayırdığı bir sisteme dönüştü. Ya bu bana hep neyi hatırlatıyor biliyor musun? İki dev şirketin eşit ortaklık yalanıyla birleşmesini. Nasıl yani? Şöyle ki imza atılır atılmaz CEO diğer şirketin tüm yöneticilerini kovar, yönetim kuruluna kendi sülalesini, arkadaşlarını falan doldurur, şirketin tüm karını da kendi departmanına aktarır. Bağımsızlıktan sonra Kenya'da tam olarak bu oldu aslında. Harika bir analoji. Kesinlikle durum buydu. Kenyatta, nüfusun sadece %22'sini oluşturan kendi etnik grubu Kikuyuları devletin tüm kritik kademelerine yerleştirdi. Askeriye, ekonomi, bürokrasi her yer onlardaydı. Her yer. Güç tek bir merkeze, tek bir etnik gruba hapsoldu. Ve bu tekelci sistem ülkeyi 10 yıllar sürecek bir intikam sarmalına soktu sonrasında. Çünkü 78'de Kenyatta ölünce yerine Daniel Arap Moi geçiyor. Ve kendisi Kalenjin etnik grubundan. Moi'nin yaptığı ilk iş neydi dersin? Sarkaç dersine dönüyor herhalde. Aynen öyle. 24 yıllık o baskıcı yönetimi boyunca Kikuyuları sistemden tamamen tasfiye etti ve bu sefer kendi grubunu zenginleştirdi. Devlet kurumu nerede kaldı o zaman? Kalmadı işte. Devlet, vatandaşlara hizmet eden bir aygıt olmaktan çıkıp, iktidarı ele geçiren etnik grubun diğerlerini cezalandırdığı bir silaha dönüştü. Çok tehlikeli bir sarmal bu. Ki zaten 2002'de Mwai Kibaki başa gelip hani ilkokulu ücretsiz yapmak gibi, okul öncesi eğitimi patlatmak gibi harika işler başarsa bile o biriken etnik fay hatları eninde sonunda kırıldı. 2007 seçimlerinde, evet. Evet, Kibaki ve Odinga arasındaki o tartışmalı seçimden sonra ülke resmen bir iç savaşın eşiğinden döndü. Binlerce insan öldü, yüz binlercesi evinden oldu. Çok karanlık günlerdi. Peki Kenya bu kanlı kısır döngüden, bu kazanan her şeyi alır sisteminden nasıl çıkacaktı? Yani siyaset bu kadar kilitlenmişken çözüm nereden geldi? Çözüm, o gücün anatomisini değiştirmekten geçti aslında. Siyaset biliminde çok kritik bir kırılma anı olarak kabul edilen 2010 anayasa referandumu işte tam da bu yüzden yapıldı. Ne fark ettiler de bu referanduma gittiler peki? Liderler şunu fark etti. Devlet başkanlığı koltuğu bu kadar mutlak, hani bu kadar tanrısal bir güce sahip olduğu sürece o koltuğa oturmak için her seçimde kan dökülecekti. Çünkü koltuğu kaybeden her şeyini kaybediyordu. Kesinlikle. Bu yüzden yeni anayasayla başkanın yetkileri budandı ve İngilizce'de devolution dediğimiz yerelleşme hamlesi yapıldı. Ülke 8 büyük ilden alınıp 47 küçük ilçeye yani county'ye bölündü. Peki bir şey soracağım. Bu devolution mekanizması pratikte vatandaşın hayatında neyi değiştirdi? Yani sadece harita üzerinde idari bir sınır çizgisinden mi bahsediyoruz? Asla sadece bir çizgi değil, bütçenin ve ihalelerin dağıtımından bahsediyoruz burada. Önceden bir yere yol yapılacaksa ya da okul açılacaksa karar başkent Nairobi'de bizzat başkanın masasından çıkardı. Ve doğal olarak başkan parayı kendi etnik bölgesine akıtırdı. Aynen öyle. Ama bu 47 ilçeli yeni sistemde merkezi bütçenin büyük bir kısmı yasal zorunluluk olarak doğrudan yerel yönetimlere aktarılmaya başlandı.
Gücü merkeze hapsetmekten vazgeçtiler yani. Evet, gücü başkentteki tek bir adamın elinden alıp yerele, bizzat halka dağıttılar. Kurumların tek bir grubun eline geçmesini engellemenin tek yolu buydu. 2022'de William Ruto'nun seçilmesine kadar giden o süreç, bu denge denetleme sisteminin test edildiği yıllar oldu aslında. Çok mantıklı bir hamle. Gücün kimde toplanacağı kavgası gerçekten ülkenin tüm kaderini belirlemiş. Kesinlikle. Ama bak şimdi, işte tam bu noktada kaynakları incelerken beni gerçekten en çok çarpan o kafandaki bülük resmi tamamen altüst eden bir gerçekle yüzleştim. Bizi dinleyen, senin de bunu fark etmeni istiyorum. Neymiş o? Biz sürekli Kikuyular, Kalenjinler gücü paylaştı, güç merkezi devlette toplandı veya dağıtıldı diye konuşuyoruz ya. Hı. Merkezdeki bu siyasi kavgaya o kadar odaklanıyoruz ki hikayenin ta en başına dönmeyi unutuyoruz. O ilk konuştuğumuz kozmopolit ticaret şehirlerini kuran, bugün Kenya'nın dünyaya açılan kapısı olan Swahili kültürünü kim var etti? Kıyıdaki Müslüman azınlık. Evet, Kenya'nın Müslüman azınlığından bahsediyorum. O temel kurucu iradeye, o asıl kültüre ne oldu? Nasıl oldu da kendi topraklarında eksik temsil edilen, kıyıda köşede kalmış bir azınlığa dönüştüler? Çünkü siyasi ve ekonomik olarak tam bir marjinalizasyona uğradılar. Bugün çizdikleri tablo, bizim o az önce anlattığımız merkez siyasetinin tamamen dışında. Kenara itilmiş, apayrı bir gerçeklik yaşıyorlar. Rakamlara bakınca bu eşitsizliğin boyutu gerçekten korkutucu seviyede. Raporlar ne diyor tam olarak? Ülkenin %85'i Hristiyan. Resmi istatistikler Müslüman nüfusu %11-12 civarında gösteriyor ama bağımsız kaynaklar sahadaki gerçek oranın %25'lere dayanabileceğini işaret ediyor. Neredeyse nüfusun 1/4'ü yapıyor bu. Neredeyse çeyreği. Ama temsiliyete gelince işler rengini belli ediyor. Ülke genelinde devlet destekli 20 Hristiyan üniversitesi varken Müslüman toplumun sadece bir tane üniversitesi var. Sadece bir tane mi? Sadece bir. Parlamentodaki temsil oranları ise ancak %10 civarında kalıyor. Anlamadığım şey şu, kıyıdaki bu insanlar yüzyıllar önce o inanılmaz ticaret ağlarını, zenginliği kurmuşken nasıl böyle güçsüz bir duruma düştüler? İşte bu düşüşün mekanizması demin konuştuğumuz o sömürge mühendisliğinde gizli. İngilizler kıyıdaki İslami ve Swahili ekonomik gücünü kırmak için tüm ulaşım ve eğitim altyapısını bilerek ve isteyerek iç kesimlere taşıdılar. İçeriği besleyip kıyıyı kuruttular yani. Aynen öyle. İçerideki misyoner okullarına devasa fonlar aktarırken, kıyıdaki o geleneksel okulları ve ekonomiyi resmen çürümeye terk ettiler. Ve bağımsızlık sonrası kurulan yeni Kenya devleti de işte bu yamuk, haksız temelin üzerine inşa edildi. Tam olarak bu. Kenyatta veya Moi başa geçtiğinde o eşitsizliği düzeltmedi, aksine İngilizlerin bıraktığı bu mevcut altyapıyı kendi lehlerine kullandılar. Şaşırmadık. Bugün Müslümanların yoğun yaşadığı kırsal bölgelerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin ülke genelinden %70 daha kötü olması bir tesadüf değil. O kolonyal makasın yüzyıl boyunca giderek açılmış halidir bu. Üstelik raporlar bize Müslüman toplumun yekpare tek bir blok olmadığını da söylüyor. Evet, kendi içlerinde de çok ciddi kırılmalar yaşıyorlar. Aynen, kıyıda yüzyıllardır yaşayan yerleşik siyahi, Swahili kültürüyle Kuzeydoğu'da yaşayan ve daha çok göçebe geçmişe sahip Somali kökenliler arasında derin sosyal farklılıklar var. Etnik bir bölünme var içlerinde de. Devlet 73'te Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi'ni kurmuş, bir başkadı atamış falan, hani aile, evlilik, miras gibi konularda kendi hukuklarını uygulayabilsinler diye. Ama bu tarz bürokratik yamalar o devasa eğitim ve gelir uçurumunu tabii ki kapatmıyor. Kapatmıyor, kapatamaz da zaten. Çünkü devletin Müslüman azınlığa bakışı sadece bir azınlık politikası olmaktan çıkıp uluslararası güvenlik kaygılarıyla zehirlenmiş durumda şu an. İşler burada iyice çirkinleşiyor değil mi? Maalesef. Olay sadece yerel bir güç paylaşımı falan değil artık. İşin içine küresel jeopolitik krizler giriyor ve bu krizlerin bedelini her zaman olduğu gibi yine en alttakiler ödüyor. Bak bu analizimizin gerçekten en kritik noktası. Bizi dinleyenler için de şunu netleştirelim. Kaynaklarımızdaki bu olayları aktarırken tamamen objektif, sahadaki verilere dayanıyoruz. Biz hiçbir taraf tutmuyoruz. Sadece sistemin, politikanın nasıl işlediğine bakıyoruz. Kesinlikle.
Sadece veriler konuşuyor. Olay şu, 1991'den sonra komşu Somali'de iç savaş patlıyor. Binlerce mülteci sınırın ötesine, yani Kenya'nın kuzeydoğusuna sığınıyor. Doğal olarak sınırlar geriliyor. Ardından 98'de Nairobi'deki ABD Büyükelçiliğine ve 2002'de Mombasa'daki bir otele El-Kaide tarafından inanılmaz kanlı terör saldırıları düzenleniyor. Evet ve bak dikkat et, bu saldırıları gerçekleştiren faillerin büyük bir kısmı Kenyalı bile değil. Dışarıdan sızan küresel terör unsurları bunlar. Ama kriz anlarında devlet mekanizması rasyonel çalışmaz ki. Acil bir günah keçisi arar her zaman. Tam üstüne bastın. Kenya devleti de bu dış kaynaklı terör saldırılarının faturasını kime kesti biliyor musun? Ülke içinde zaten dezavantajlı olan, siyasi gücü olmayan yerel Müslüman azınlığa. Özellikle de Somali kökenlilere fatura ettiler bunu. Aynen öyle. Eğer bunu büyük resme bağlarsak, küresel terörle mücadelenin kırılgan azınlıkları nasıl daha da marjinalleştirdiğini çok net görüyoruz. Yani küresel çatışmaların gölgesi aslında bu şiddet eylemlerini asla onaylamayan ve bizzat bu eylemlerden zarar gören yerel bir halkın üzerine çöküyor. Kesinlikle Müslümanlara ait STK'lar kapatılıyor, keyfi gözaltılar başlıyor. Düşünsene, kendi toprağında doğup büyümüşsün, sadece adil bir eğitim ve iş istiyorsun. Ama bir gecede yabancı unsur veya potansiyel tehdit olarak fişleniyorsun. Sistematik ayrımcılık için küresel terör mükemmel bir bahane olarak kullanılıyor. Gücün anatomisi dedik ya analiz boyunca. İktidardaki o elitler toplumdaki etnik gerilimleri, mesela Somali kökenlilere karşı duyulan o tarihi şüpheyi, modern terör korkusuyla harmanlıyorlar ve kendi kurumsal ayrımcılıklarına kılıf yapıyorlar. Oysa o insanların marjinalleşmesinin tek ama tek sebebi bir asırdır kasıtlı olarak kaynaklardan mahrum bırakılmaları. Bütün bu derinlemesine analizden sonra şöyle bir geriye çekilip büyük resme baktığımızda karşımızda inanılmaz bir tablo var. Çelişkilerle dolu bir tablo. Gerçekten öyle. Boynuna o utanç verici sömürge prangaları, o metal künyeler vurulmasına rağmen bağımsızlığını söke söke alan inanılmaz dirençli bir ülke var ortada. Evet. Ama diğer yanda o özgürlük kazanıldıktan sonra içeride pastayı adil bölüşememenin, gücü tek eline almanın ve azınlıkları dışlamanın devasa sancılarını çekiyor. Kenya, Rift Vadisi'nin o nefes kesen doğasıyla Nairobi'nin teknoloji startupları ve gökdelenlerinin yan yana yaşadığı çok canlı bir organizma. Tarihin o ağır bagajını sırtında taşıyan ama aynı zamanda inanılmaz bir hızla ileriye doğru koşmaya çalışan bir coğrafya orası. Düşüşleri de kalkışları da çok sert oluyor. Kesinlikle öyle ve tam da o ileriye koşma haliyle ilgili kaynakların arasında gezinirken karşılaştığım bir detayla bitirmek istiyorum. Dinleyen, senin de üzerinde epey düşüneceğin provokatif bir istatistik bu. Neymiş o istatistik? Ülkenin nüfus yapısı ile ilgili kaynaklar gösteriyor ki tüm nüfusun %59'u, yani yarısından çok daha fazlası şu an 24 yaşın altında. Vay canına, çok genç bir nüfus. Devasa, gürül gürül gelen bir Z jenerasyonu var ortada. Dünyaya internetle bağlılar, küresel düşünüyorlar. Önceki nesillerin o kanlı etnik kotalarını veya sömürge travmalarını birinci elden yaşamadılar. Yepyeni bir beyin gücü yani. Kesinlikle. Acaba diyorum bu yeni gençler atalarının o hatalarını, dini önyargılarını, o kazanan her şeyi alır sistemini ellerinin tersiyle itip baştaki o Haram Bey ruhunu gerçek anlamda inşa edebilecekler mi? Yoksa tarihin o güçlü girdabı bu parlak nesli de yutup aynı etnik siyasetin içine mi çekecek? Çok güçlü bir soru gerçekten. Yani sistem mi insanı şekillendirecek yoksa o yeni nesil mi sistemi kıracak? Bunu bize sadece zaman gösterecek sanırım. Bekleyip göreceğiz. Ve sen bir dahaki sefere bir turizm broşüründe o mükemmel savana gün batımını gördüğünde, o çerçevenin arkasında ne kadar derin bir hayatta kalma mücadelesi yattığını artık biliyorsun. O metal künyeleri, güç savaşlarını, direnişi biliyorsun. Bu derinlemesine analizde bize eşlik ettiğin için teşekkürler. Her zaman kendi sorularını sormaya ve görünenin arkasındaki mekanizmaları merak etmeye devam et. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.